Evet, yemek öncesi olduğu için tabii biraz kısa kesmeye çalışacağım. Salonda bayağı azaldı aslında. Öncelikle Fener Salonu'nda yaptığınız için teşekkür ederim. Bu sunumu başka salonda büyük ihtimalle yapamazdım. İsme uygun oldu. Fenerbahçelileri bir görebilir miyim? Oo, süper, harika. Herkes Fenerbahçe Yandex kullanıyor mu? Kısa bir reklam girişi yapayım. Evet, Fenerbahçe Yandex lütfen kullanalım. Çok ciddi kulübe gelir sağlıyor. Bizim için çok önemli bir proje. Burada tabii Fenerbahçe kulüp, spor kulübü burada ne işi var diyeceksiniz. Aklınızda birçok soru işareti var. Ama size şimdi bahsedeceğim. Yani 2013'te biz ciddi bir kurumsallaşma hamlesine başladık. Basından da takip etmişsinizdir. Bunun en önemli parçalarından biri de bu iş süreçleri, süreç tanımlamaları. Yani aslında ne yaptığınızı bilmeniz lazım öncelikle. Çünkü 107 yıllık bir kulüp. Çok çok eski temelleri var. Çok köklü bir kulüp. Tabii ki bize göre Türkiye'nin en büyük kulübü. Biz dünyada yani Avrupa'ya gittiğimizde, gördüğümüzde, diğer kulüplerle konuştuğumuzda aslında ne kadar önemli işler yaptığımızı görüyoruz. Ne kadar ileride olduğumuzu görüyoruz. Bütçeler artık çok büyüdü. Yani spor endüstrisi Türkiye'de çok çok ileride. Birazdan göreceksiniz dışarıdan bir spor kulübü, futbol kulübü olarak görünse de aslında bu bütün büyük kulüpler için geçerli. Aslında içeride çok ciddi bir organizasyon var yürüyen. Bir holding yapısı var. Spor branşlarıyla birleşen bir holding yapısı var. O yüzden çok uçlu bir organizma ve bu organizmayı yönetmek de aslında çok zor. Biz niye böyle bir işe başladık? Niye girdik? Büyüdükçe spor kulüpleri ki biraz sonra göreceksiniz 1997 rakamlarını, 2015 rakamlarını. Spor kulüpleri büyüdükçe bu organizasyonları yönetmek zorlaşıyor. Biz üye sayısı 1997'de 6388 iken şu anda 50 binin üzerinde üyemiz var. Çalışan sayımız sadece 92 iken şu an 1200 tane çalışanımız var. Şirketimiz 1997'de yokken yani sadece bir spor kulübüyken şu an 8 tane aktif şirketimiz var. Sporcu sayımız 490'lardan 2000'leri geçmiş. Bütçemiz 21 milyon dolarlardan 250-300 milyon dolar. Dün başkanımız 350 milyon dolar olarak açıkladı. Ben burayı düzeltemedim. 350 milyon dolarlara gelmiş bir bütçe. Şimdi bu organizasyon nasıl bir organizasyon? Gördüğünüz gibi sol tarafta bizim şirketlerimiz var. Birçoğunu siz tanıyorsunuz. Zaten borsaya kote olan şirketimiz Futbol AŞ. Türkiye'nin en büyük spor şirketi biliyorsunuz. Aynı zamanda İMKB 50'de de 40'larda. Yani Türkiye'nin en büyük şirketlerinden. Feneryum, Fenersel bunları biliyorsunuz. Telekomünikasyon alanı. Feneryum'da zaten mağazacılık yapıyoruz. 100'ün üzerinde mağazamız var. Medya grubumuz var. Catering olarak gördüğünüz tesislerin yöneten şirketimiz. 4 tane çok önemli turizm şirketimiz var. Spor okullarımız, 100'ün üzerinde yine spor okulumuz var. Aktif olarak franchise verilen ve verilmeyen Fenerbahçe'ye ait olan. Aynı zamanda bir de kolejimiz var. Bunların her biri ayrı ayrı birer şirket, birer organizasyon. Bu holding yapısını bu şekilde tarif edebiliriz. Sağ tarafta spor branşlarımız var. Sol tarafta şirketlerimiz var. Tabii spor branşları deyince aklımıza 9 tane spor branşı var Fenerbahçe'nin. Futbol profesyonel, diğer spor branşlarımız yarı profesyonel ve amatör spor branşları. Burada tabii hedef nedir? Sportif başarıdır. Bu çok net. Ama şirketlerde hedef nedir? Mali başarıdır. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü bir üretim yapan bir yer değil. Bizim işimiz aslında daha çok finansal. Bunların tabii birleştiği nokta yani bir tabanını oluşturan noktada aslında bir holding, hepimizin bildiği holding yapılarında olan merkezi birimler. Bu merkezi birimlerde bilgi teknolojileri, iş geliştirme, reklam pazarlama, mali işler, hukuk, iş denetim ve dış ilişkiler ve bunun gibi birkaç birimimiz daha. Bunlar da bütün bu organizasyonu destekleyen birimler. Tabii burada en önemli noktada sürdürülebilirlik. Yani spor kulüpleri için sürdürülebilirlik çok kritik. Mutlaka yaptığınız işlerin, kurduğunuz yapıların sürdürülebilir olması lazım. Bunun en büyük tabii sebebi de biliyorsunuz 3 senede bir spor kulüplerinin
organizasyonlarında büyük değişimler oluyor. Çünkü yönetim kurulları değişiyor, yeniden seçim yapılıyor. Yönetim kurulu değiştiği zaman tabii normalde birçok değişiklik olmasını beklersiniz. Bu değişikliklere en iyi uyum sağlamanın yöntemi de sizin kurumsallaşmanızdır. Kulüp 2013'te bu kurumsallaşma hamlesini başlattı. Aslında oldukça kısa zamanda büyük işler yapıldı, ciddi farklılıklar yaratıldı. Ben Ensemble'ye de teşekkür ediyorum. Hem EBA hem Ensemble, yani Bilimsel grubuna teşekkür ediyorum. Burada ciddi bir yol arkadaşlığı yaptık. 2013'te biz bu işe başlarken aslında tabii ki kulüpte bir değişim olacaktı. Bu değişimi ortaya koyabilmek için elimizde yeterince araç yoktu. Yani işler birbirinden çok kopuk, merkezi olmayan, yani bir holding var aslında ortada ama merkezi olmayan birçok süreç var. Şirketlerin ayrı ayrı yaptığı işler var. Spor branşlarının tamamen bağımsız yürüttüğü işler var. Bir de merkezi yapılan işler var. Bizim ilk yola çıktığımız nokta bu iş süreçlerimizi bir modelle, bize özel bir modelle tamamlamak oldu aslında. Yani bir iş analiz sistemi kurduk. Bu hem spor branşlarını hem şirketlerimizi hem de merkez birimlerimizi ele alan bir as-is analizi aslında. Burada iş akışları, girdiler, çıktılar, sorumluluklar, yetkiler, kritik başarı faktörleri ve dokümanları biz tek tek inceledik. Birazdan göreceksiniz. Toplam 8 şirket ve tüm sportif branşlarda 500 tane birebir görüşme yaptık süreç sahipleriyle. Burada spor da var, şirketler de var. Yani şirketlerin, organizasyonların içindeki herkesle görüştüğümüz gibi sporda da aynı şekilde antrenörlerle, menajerlerle, masörlerle, fizyoterapistlerle tek tek görüşme yaptık. Toplam 400 tane pozisyon. Tabii bunlar farklı farklı pozisyonlar, aynı işi yapan kişilerle birer görüşme yaptık. Ve 2960 iş akışı, bu müthiş bir rakam. 3000 tane iş akışı yazdık toplam 9 ayda. Bu iş akışları biraz önce gösterdiğim gibi sadece iş akışını nereden nereye geldik şeklinde, yani bir süreç nereden başlar nereye gider şeklinde değil, aslında bağlantılarıyla yaptık. Yani bir şematik gösterim içinde bir süreç, eğer bir satın alma süreci spor şubesinde başlıyorsa o spor şubesinde kim onaylar, ondan sonra hangi birime gelir, o birim işte satın alma talebini oluşturur, siparişini verir, firma görüşmeleri, daha sonra mali işlere faturası gelir, girişi yapılır vesaire. Yani tüm süreci baştan sona görebiliyoruz. Ve bu süreçleri yazarken aynı zamanda bu süreçlerin girdileri nedir, çıktıları nedir, sorumluluklar nedir, yetkiler nedir, kritik başarı faktörleri nedir, tek tek tanımlıyoruz. Ensemble bize nerede yardımcı oldu? Tüm iş analizlerinin ilgili çalışanlar ve yöneticiler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olması. Bizim ilk hedeflerimizden biri buydu. Bunun için bir intranet sistemi kurduk. Tüm kulüp bu intranet sisteme, tesisleri, çalışanları, sporculara ulaşabiliyor. İnternet sisteminin içinde Ensemble single sign-on'la girilebiliyor. Dokümanlara kendi yetkileri doğrultusunda ulaşabiliyorlar. Yani mali işlerin tepesindeki kişi girip mali işlerle ilgili tüm süreçleri izleyebiliyor. Daha alttaki bir kişi yetkilendirmeyle kendine özel iş analizlerini görebiliyor. Bunları tamamen portal üzerinde yapıyor. Hem tesislerde hem merkezde intranet üzerinden ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda Ensemble bize hem süreç akışlarını çizmeyi hem de bu analizleri yazılı olarak bu sistemlere koymamızı sağlıyor. Şimdi ben bu tür sunumlarda çok şeyi sevmiyorum. Yani birkaç şeyi, maddeyi böyle alt alta yazıp slaytları gösterip gitmeyi sevmiyorum. O yüzden size canlı sistem görüntüleri getirdim. Yani kafanızda canlanması için. Burası bizim portalimiz, internetten ulaşılan portal. İki şekilde biz bu iş akışlarımıza ulaşıyoruz. Bu da bizden çok talep edilen bir modeldi. O yüzden Ensemble'de buna çok yardımcı oldu. Aslında içeriğinde olmayan bir şeydi. Bize özel geliştirilmiş bir şeydir. Gördüğünüz gibi iki farklı şekilde organizasyon şemasından ya da süreçlerden bu akışlara ulaşabiliyoruz. Burası süreç tarafı. Ensemble'nin içindeyiz şu anda. Solda bizim süreç ağacımız var. Hem şirketlerimiz hem fonksiyonlarımız solda gördüğünüz gibi yer alıyor.
Burada bu ağacın altına inerek işte Fenerbahçe Futbol AŞ, altında mali işler, altına genel muhasebe. Dikkat ederseniz hepsinin fonksiyonel bazında, yani şirketin altına indiğinizde fonksiyonel bazda ayrılmış durumda. Yani muhasebenin tüm fonksiyonlarını burada görüyorsunuz. Aynı şekilde satın alma, aynı şekilde satış. Burada aşağı indiğinizde işte muhasebe işlemleri, personel işlemleri, duran varlık işlemleri, her birinin bir iş akışı var. Herhangi birine tıkladığınızda sağ tarafta bir doküman açılıyor. Bu doküman bizim iş akışımız. İçinde linkler var. Yani bunların hepsi dinamik. Ensemblenin içinde, örneğin bu neymiş? Muhasebe süreçlerinin kontrolü ve mevzuat takibi diye bir süreç. İş akışını burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda içinde kodlarla oluşturulmuş linkler var. Bu linkler de dokümanlara gidiyor. Yani siz süreçte eğer bir resmi bir doküman kullanıyorsanız o bizim süreçte mutlaka tanımlıdır. O da doküman yönetim sisteminde QDMS'in içinde yer almaktadır. Buradan süreçlere, süreç sahiplerinin isimlerini görebiliyorsunuz. Bütün süreçlere bu şekilde şemadan ulaşabiliyorsunuz. Bu da bir sürecin içi, yani sürecin akışını gördüğünüz gibi biraz önce söylediğim detaylar, üstte tabler şeklinde yer alıyor. Sorumluluk, yetki, girdiler, çıktılar, kritik başarı faktörleri ve süreçlerde kullanılan dokümanların hepsine kullanıcı ya da yöneticiler ulaşabiliyor. Eğer herhangi bir doküman kullanmışsanız, dediğim gibi sürecin içindeki linklere basarak ulaşabileceğiniz gibi burada da bunları toplu olarak görebiliyorsunuz. Mesela neymiş? Bu süreçte geçen bir harcama talep formu, bir seyahat beyan formu varmış. Bunları da buradan linklerle ulaşabiliyorsunuz. Eğer süreçte bir doküman kullanılıyorsa, yine QDMS'in içinde o linke tıkladığınızda direkt olarak bu doküman açılıyor. Yani oradaki çalışan ya da süreç sahibi ya da merak eden kişi kimse, bunlara erişme yetkisi kimde varsa otomatik olarak hiçbir yere çıkmadan, hiçbir Excel, Word vesaire kullanmadan tüm süreçlere ve içinde kullanılan dokümanlara tek bir yerden ulaşabiliyor. İkinci sistemimiz de organizasyon. Yani ilk ekranda gördüğünüz linkten organizasyon şemasını, Fenerbahçe'nin organizasyon şemasını açıp organizasyon şemasının içeriğini görüp, kişileri görüp merak ettiğiniz kişinin ya da pozisyonun üzerine tıklıyorsunuz. Organizasyonun altına indik. Bir tane kişiye, şurada gördüğünüz muhasebe yöneticisi, mavi görüyorsunuz zaten, ona tıklıyoruz. Tıkladığımız anda o kişiye ait tüm iş paketleri, iş analizleri ekrana geliyor. Yani aslında süreç ağacından gidebildiğim gibi ben şu an kulüpteki her kişinin hangi işlerden sorumlu olduğunu, hangi iş analizlerinin ona ait olduğunu buradan görebiliyorum. Yani biz standart iş tanımı yapmıyoruz. Standart iş tanımları statiktir ve sürekli değiştirilmesi zordur. Biz bu şekilde süreçleri kişilere bağlıyoruz. Ve süreç ağacından gidebildiğim gibi gördüğünüz gibi şu anda direkt olarak kişiden gittim. Kişinin iş analizlerini ekranda gördüm. Bu kadar işi varmış bu kişinin. Herhangi birinin üzerine tıkladığımda biraz önce gördüğünüz ekranda olduğu gibi o iş akışı karşıma geliyor. Ya ben kulüpte kim ne yapar şu anda çok net biliyorum. Üzerine tıkladığım anda bütün iş analizleri ekrana geliyor. Ne kazandık? Sunumunun son slaydı. Tüm iş akışları tek bir platforma taşındı. Yani daha önce hiç olmayan, belki büyük şirketlerin dahi sahip olmadığı bir iş akışı sistemine kavuştuk. 2014 yılının içinde. Kurumsal hafıza bizim için çok önemliydi. 107 yıllık bir kulüp, kurumsal hafızasını oluşturmuş olduk. Revizyon bizim için çok önemli. Yani bu gördüğünüz süreç akışlarının hepsinin revizyonlarını takip edebiliyoruz. Ensemble'de böyle bir imkan var. Siz bir süreci revize ettiğinizde versiyon numarası veriyor ve ben eskiden yeniye biraz önce gördüğünüz muhasebe sürecinin değişimini izleyebiliyorum. Yetkilendirme ve kolay kullanılan menülerle yöneticilere bu işleri anlatmak ve bu işleri sevdirmek çok kolay oldu. Single sign-on'la intranet'i açtığı anda zaten intranet yöneticiyi tanıyor, ilgili yetkileri veriyor. Ensemble'de kendi dokümanlarına rahatça ulaşabiliyor. Organizasyon şemalarından bir pozisyona ait tüm iş paketlerini, iş analizlerini tek bir ekrandan görebiliyoruz. Süreçleri birbirine bağlantılarını görerek bir sürecin nereden başlayıp nerede bittiğini çok rahat izleyebiliyoruz. Tabii bu işlerin bize bir faydası daha oldu. Biz 2014 yılında
yaklaşık 9 aylık bir süreç sonunda bunların yazılı haline getirdik ve portale koyduk. 3000 tane iş akışımız var. Hemen ardından SAP projesine başladık. Aslında paralel başladık. SAP projesini 5 ayda bitirdik. Futbol AŞ için 8 ayda da diğer şirketler için bitirdik. 2014 yılının Ocak ayında canlıya geçtik. Yani süreç şemaları paralel olarak devam ettiği için bir yandan bu iş akışları bize kavramsal tasarımları yapmak için çok ciddi destek oldu. Bir yandan da ERP sistemimizi çok hızlı yapmamızı sağladı. Bununla beraber hem Türkiye'de birincilik ödülü aldık kurumsallaşma alanında, yurt dışında da Avrupa, Afrika, Orta Doğu bölgesinde üçüncülük ödülü aldık. Türkiye'de bu bir ilk kazananız. Yani şirketlerde de bunu kazanan yok. Tabii bu hızı sağlayan şeylerden biri de Ensemble'deki bu süreç akışlarıdır. Bu akışların elimizde hazır olarak olmasıdır. Biz değişimleri de çünkü SAP ile beraber gelen değişimleri de revizyonlarla çok rahat buralara yansıtabiliyoruz. Hatta buradan kullanım kılavuzlarına dahi, SAP kullanım kılavuzlarına dahi ulaşabiliyorsunuz. Bu da bizim için çok faydalı oldu. Evet, çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.